Uzayın derinliklerinde, yıldızlar ve gezegenler arasında öyle bir dans var ki bilim insanlarını yüzyıllardır büyülüyor ve şaşırtıyor. Bu dansın adı üç cisim problemi. Ama bu sadece bir dans değil, aynı zamanda evrenin en büyük bilmecelerinden biri. Peki nedir bu üç cisim problemi ve neden bu kadar önemli? Düşünün ki elinizde üç top var. Bu topları havaya fırlatıyorsunuz ve her biri diğerini çekiyor. Tıpkı uzaydaki gezegenler gibi. İşte bu üç cisim probleminin en basit hali. Ama basit görünüşüne aldanmayın. Bu problem en parlak zihinleri bile yüzyıllardır uğraştırıyor. Her şey 1687'de büyük bilim insanı Isaac Newton'la başladı. Newton, iki cismin hareketini mükemmel bir şekilde açıklayabiliyordu. Örneğin, dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini hesaplamak artık çocuk oyuncağıydı. Ama üçüncü bir cisim eklendiğinde işler karmaşıklaşıyordu. Peki neden bu kadar zor? Çünkü üç cisim birbirini sürekli etkiliyor ve bu etkileşim zamanla öngörülemez hale geliyor. Bu kaosun matematikteki karşılığı gibi. Tıpkı bir kelebeğin kanat çırpışının diğer tarafta fırtınaya yol açabileceği gibi, bu üç cismin başlangıçtaki küçük bir değişikliği zamanla devasa farklılıklara neden olabilir. Bu problem sadece teorik bir merak konusu değil, uzay araştırmalarında hayati bir öneme sahip. Örneğin, Ay'a gönderilen bir uzay aracının yörüngesini hesaplarken, Dünya, Ay ve uzay aracı arasındaki bu karmaşık etkileşimi anlamak zorundayız. Aksi takdirde uzay aracımız hedefini ıskalayabilir veya daha kötüsü kontrolden çıkabilir. Peki bilim insanları bu problemi çözmek için ne yapıyor? Yıllardır süren çalışmalar sonucunda bazı özel durumlar için çözümler bulundu. Örneğin 1772'de Lagrange, üç cismin birbirlerine göre sabit konumda kalabilecekleri 5 nokta keşfetti. Bu noktalara Lagrange noktaları deniyor ve günümüzde uzay teleskoplarının konumlandırılmasında kullanılıyor. Ama genel bir çözüm hala yok. Bu yüzden bilgisayarlar devreye giriyor. Güçlü bilgisayarlar kullanarak üç cisim problemini sayısal yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Bu, uzay görevlerinin planlanmasında çok işe yarıyor. Ancak yine de uzun vadeli tahminlerde belirsizlikler devam ediyor. Üç cisim problemi, aynı zamanda Güneş sistemimizin ötesindeki dünyaları anlamak için de çok önemli. Çift yıldız sistemlerinin etrafında dolanan gezegenlerin yörüngelerini hesaplamak için bu problemi çözmemiz gerekiyor. Bu da yaşanabilir gezegenleri keşfetme çabalarımızda kritik bir rol oynuyor. Son yıllarda kuantum bilgisayarların gelişmesiyle birlikte üç cisim problemine yeni bir bakış açısı geldi. Bazı bilim insanları, kuantum bilgisayarların bu problemi çözmede klasik bilgisayarlardan çok daha etkili olabileceğini düşünüyor. Bu sadece uzay araştırmalarını değil, fizik ve matematiğin temellerini de derinden etkileyebilir. Üç cisim problemi, bize evrenin ne kadar karmaşık ve öngörülemez olabileceğini hatırlatıyor. Basit görünen şeylerin bile, derinlemesine incelendiğinde ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Bu problem, bilimin sürekli gelişen doğasını ve insanoğlunun bilgiye olan susamışlığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Belki de bir gün bu problemi tamamen çözebileceğiz. O zaman evrenin en büyük sırlarından birini çözmüş olacağız. Ama o zamana kadar üç cisim problemi bize meydan okumaya, hayal gücümüzü zorlamaya ve uzayın derinliklerini keşfetme arzumuzu körüklemeye devam edecek. Peki ya siz? Üç cisim problemini düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Belki de şu anda kendi etrafınızda dans eden üç gezegeni hayal ediyorsunuzdur. Veya belki de evrende henüz keşfedilmemiş, bu probleme dayanan muhteşem yapıları düşünüyorsunuzdur. Kim bilir, belki de bir gün siz bu büyük bilmeceyi çözecek kişi olacaksınız. Unutmayın, uzayın sırları hala keşfedilmeyi bekliyor ve her birimiz bu keşfin bir parçası olabiliriz.